Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu soğan. Aslında sıkıcı bir konu olabilir belki ama çok farklı özelliklerini anlatacağım soğanın size. Soğan yaklaşık 6-7 bin yıldan beri insanların tükettiği, ürettiği çok kadim bir bitki. İbn Sina bile kısır erkeklerde soğan yemesini önermiş. Yapılan tarihsel yayınlarda bunu söylüyor. Soğanın bilimsel yayınlarına baktığımız zaman yaklaşık az değil 8 bin tane bilimsel yayın var soğanla ilgili. Soğanın yalnız erkekler üzerine ve testosteron üzerine yapılmış sadece bir tane yayını var. O da soğan için çok parlak bir sonuç vermemiş. Aslında baktığımız zaman 10. güne kadar soğan yiyen erkeklerde DH'ın artabileceğini, testosteron artabileceğini ama 20. gün ve 30. gün normal deneklerden, kontrol deneklerinden hiçbir farkın olmadığını göstermişler. Tabii insan çalışmalarında bazı konularda elimiz kolumuz bağlı. Hayvan çalışmaları çok daha farklı sonuçlar vermiş. DH'ı arttırabileceğini, testosteron arttırabileceğini göstermiş. Çünkü hayvan çalışmalarında dozu çok daha arttırabiliyorsunuz. Bir de hayvanların genetiği aynı genetiğe sahip hayvanlar üzerinde yapıyorsunuz çalışmayı. Aynı zamanda hayvanın diğer yediği besinleri de organize edebiliyorsunuz. İnsan çalışmalarında bunu yapmak çok zor. Ama kullandıkları dozlar da gerçekten hayvan dozu. Çünkü bir insanı ölçeklendirdiğiniz zaman yaklaşık bir insanı hayvana verdikleri dozda günlük 1,5 litre civarında soğan suyu içirtmeniz gerekiyor böyle bir çalışmada. Hayvan çalışmalarında bir testosteronda artış, DH'da artış tespit etmişler. Aynı zamanda üreme ile ilgili belirteçlerde olumlu değişiklikler tespit etmişler. Hayvanla ilgili sonuçların çalışmaların çoğunda olumlu sonuç çıkmış diyebiliriz. Soğanla ilgili daha iki tane daha güzel çalışma var. Bir tanesi 5-alfa redüktaz inhibitörü dediğimiz finasterit etken maddesi. Tüm dünyada hem prostat için hem de saç dökülmesi için kullanılan bir madde. Biz bunu prostatta kullanıyoruz. Prostatın büyümesini engelliyor. Bu etken maddenin özelliği testosteronun dihidrotestosterona dönmesini bozuyor. Dihidrotestosteronu vücutta azaltıyor ve azalttığı zaman genetiğe bağlı saç dökülmesi olan insanlarda kıl folikülleri daha güçlü bir şekilde çıkıyor. Saçlar daha gür bir şekilde çıkıyor. Çünkü dihidrotestosterondan etkileniyorlar kıl kökleri. Özellikle genetik olarak bu konuda yatkınlığı olan insanlarda. Ama dihidrotestosteron niye var vücutta? Cinselliği arttırmak için, cinselliği meydana getirmek için, cinsel organların büyümesini, gelişmesini sağlamak için. Vücutta sen eğer dihidrotestosteronu ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya kalktığın zaman bazı insanlarda cinsel problemler meydana gelmeye başlıyor. Bu ilacı kullanan erkeklerin %3'üyle %30'unda cinsel fonksiyon bozuklukları, sertleşme, cinsel isteksizlik, enerjide azalma gibi problemler meydana gelmeye başlıyor. Ve bu insanlar bu ilacı bıraktıktan sonra da bu şikayetleri devam ediyor. Yıllarca devam edebiliyor. Bir kısmında düzeliyor, bir kısmında ne yapsa etsin düzelmiyor. Bunu hayvan çalışması yapmışlar. Finasteridi hayvanlara vermişler. Cinsel isteksiz ve sertleşme bozukluğu oluşturduktan sonra bunlara soğan ekstraktı, soğan özü vermişler. Ve hücrelerin, penisteki hücrelerin olumlu değişiklikler görmüşler. Bu konu tabii çok uzun bir konu. Bu şekilde özetleyeceğim bunu. Ama bunun dışında bir de soğan suyunu depresyon ilacı kullanıp da sertleşme bozukluğu gelişen hayvanlar üzerine yapmışlar. Bu da önemli bir konu. Çünkü SSRI dediğimiz bütün dünyada yaygın bir şekilde depresyon nedeniyle psikiyatristlerin birçok kliniğin yazdığı ilaç grubu var. Bu ilaçları kullandıktan sonra bazı insanlarda sertleşme bozukluğu ya da cinsel isteksizlik gelişebiliyor. Düşünsene depresyonun var, gidiyorsun hastaneye, tedavi görüyorsun. Bir de üstüne sertleşme bozukluğu ekleniyor. Tabii sıkıntılı bir durum. Bazı hastalarda ilacı bıraktıktan sonra da devam edebiliyor bu durum. Bunun gene hayvan çalışmasını yapmışlar. Hayvanlara paroksitin denilen o etken madde SSRI'yi verdikten sonra cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu geliştirmişler. Bunlara soğan suyu, soğan ekstraktı verdikten sonra olumlu değişiklikler tespit etmişler. Ya bunlar küçük, sınırlı sayıda yapılan yayınlar. Tabii bunlara böyle olacaktır, edecektir demek çok zor. Bunlar sadece işte bu şekilde anlattığınız zaman bir kıymeti oluyor. Ama soğanın kesin olarak bence sağlam bir etkisi var. O da ameliyat sonrası bizim kestiğimiz yerde kaba bir yara izi kalmasın diye kullanılan kremler var. Bu kremlerin birçoğunda, büyük bir çoğunluğunda soğan ekstraktı kullanılıyor. Bu özellikle sezeryan sonrası. Mesela kadınlar yara izlerinin kaba ve net bir şekilde kalmasını istemezler. Soğan ekstraktı içeren kremler kullanıldığı zaman gerçekten de yara izi belki kayboluyor ya da siliniyor, netbe dokusu meydana gelmiyor. Gerçekten bu konuda soğan ekstraktı üstünlüğünü kanıtlamış durumda diyebiliriz. Peki soğan nasıl oluyor da fayda gösteriyor? Neler var içerisinde? Soğan bir kere yediğimiz günlük besinlerin içerisinde en yüksek miktarda kuersetin denilen bir flavonoide sahip. Kuersetin korona dönemindeyken bağışıklığı koronadan koruyucu özelliği olabileceği belirlenen en iyi
flavonoidlerden birisiydi. O dönemde çok popüler oldu quercetin. Onun dışında antikanserojen etkisi var. Çok yayın var bununla ilgili. Kardiyovasküler sağlık açısından, kalp damar sağlığı açısından çok önemli bir flavonoid. Birçok faydası gösterildi gene bu konuda. Hayvan çalışmalarında da, bazı hayvan çalışmalarında testosteronu arttırabileceğini gösterdiler. Ama hayvan çalışmalarında kullanılan oran gene dediğim gibi bir insana vurduğunuz zaman yaklaşık günlük 4 grama falan tekabül ediyor. Bu da bayağı yüksek bir oran. Öyle bir supplement yok zaten piyasada. Ve quercetin, soğanın özellikle kabuğunda yüksek miktarda var. İçeriğinde de var ama kabuğunda çok yüksek miktarda var. Birçok başka flavonoid de sahip. Polifenole de sahip. Vitamin, minerale de sahip soğan. Aynı zamanda bir nitrik oksit kaynağı. Nitrik oksit ki damar fonksiyonlarında çok önemli. Damarların gevşemesinde, daralmasında, bütün vücutta ereksiyon mekanizmasının en temel maddelerinden birisi nitrik oksit. Nitrik oksit olmadan ereksiyon olma şansı yok yani penisin. Bir nitrik oksit kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda LH'ı arttırabilir. Aynı zamanda soğan ekstraklarının insulinotropik yani işte kandaki şekeri düşürücü etkisi olabileceği ile ilgili yayınlar var. Kandaki şekeri hücrelere sokabilen bir etkisi olabileceğini gösteren yayınlar var. Bütün bu durum tabii testosteron artması, LH'ın artması, nitrik oksitin artması, insülinotropik etki, cinsel sertleşme bozukluğu, cinsel seksizlikle durumu düzeltebilir bir miktar. Ama tabii dediğim gibi soğan ekstraktı ile ilgili yapılmış çalışmalar bunu gösteriyor. Bu şekilde faydası belki olabilir soğanın. Ama sonuçta ben her zaman şunu söylüyorum. Hani besinlerden alacağınız ya da işte supplementlerden alacağınız testosteron miktarını bazı kişiler, bazen seyirciler anabolizanlardan gelecek olanla karıştırabiliyorlar. Anabolizanlardan gelecek olan testosteron yükselişiyle bunu karşılaştırmak çok farklı bir şey. Anabolizanlardan alınan testosteron miktarı çok yüksek. Besinlerden alabileceğiniz ya da supplementlerden alabileceğiniz en fazla miktar %20'dir, 30'dur. O da diğer yaşam tarzlarınızı değiştirdikten sonra testosteron miktarındaki artış. Zaten bu hani supplementlerden ya da besin ekstraklarından gelecek olan iyilik hali testosteron artışından ziyade o bitki ekstraklarının içerisindeki polifenollerden, flavonoidlerden bunların tümünün getirdiği iyilik halinden kişi fayda görürse görebilir. Hani o yüzden dediğim gibi bir ekstraktın, bir bitki ekstraktının ne kadar testosteron arttıracağını tanımlamak, tarif etmek yani işte bu şekilde iyi geliyor demek çok mantıklı değil dediğim gibi. Çünkü basit bir tütünde bile 4000 tane madde var. Yani ki soğanda belki bilmiyorum kaç bin tane madde var. Hangisi iyi geliyor, nasıl geliyor? Bunların hepsi beraber birleştiği zaman iyi geliyor. O çok farklı bir olay. Testosteron artışından, yüksek testosteron artışından gelen iyilik hali çok farklı bir olay. İkisi birbirinden çok farklı. Genel olarak soğan bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla. Onun dışında cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu ya da bana sormak istediğiniz bir soru olursa WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.